Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için efsane bir mantı tarifi paylaştım. Bu mantı gerçekten de aşırı derecede lezzetli. Çok iddialıyım. Bu tarif mutfağınızda en çok ilgi çeken, ilgi gören yemeklerden bir tanesi olacak. Ve her zaman siz de bu tarifi yapacaksınız. Hem yapımı çok basit hem de çok lezzetli. Üstelik evde bulunan malzemelerle hemen kolaylıkla bu tarifimi yapacaksınız. Şüphe duymadan her zaman olduğu gibi bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifim için hemen öncelikle bir kaseye 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak su, ve son olarak da un ilavesi yapıyorum. 5 bardak un kullandım. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı her evde bulunan 200 mililitre bardak kullanıyorum. Bilenler biliyor, bilmeyenler için hemen tabii ki de anlatmak istiyorum. Mantı hamuru sert olması gerekiyor. Vermiş olduğum ölçüler sizi zorlayacak derecede sert olacak. Eğer çok zorlanırsanız yarım yemek kaşığı daha su ilavesi yapabilirsiniz. Ama benim daima yapmış olduğum ölçülerdir. O yüzden bu ölçüler sizlere asla yanıltmayacaktır. Bu tarifle beraber harika bir lezzet tadacaksınız. Dediğim gibi garantili bir tariftir. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hamuru yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğurdum. Ve şimdi 2 bezeye ayırıp kolay açabilmek için üstünü kapatacağım. Hamamaması gerekiyor. 10-15 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da seri bir şekilde bol unla açmaya başlayacağım. Ama mutlaka kolay açabilmek için 15 dakika dinlendirmenizi önemli tavsiye ediyorum. Hamur dinlenirken de ben de iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Burada ortalama göz kararı 200-250 gram civarında lor peyniri yani çökelek kullandım. Memleketten ben genellikle getiriyorum ve buzlukta muhafaza ediyorum. Şöyle hemen karıştırdıktan sonra üzerine bir tane küçük küçük doğramış olduğum soğan ilavesi yapacağım. Ama kesinlikle soğanları rendelemeyelim. Bu önemlidir. Defalarca kez yapmış biri olarak soğan, lor peynire inanılmaz derecede yakışıyor. Belki şu anda karamsar düşünmüş olabilirsiniz. Ama lütfen bu şekilde yapın. Soğanlar mutlaka küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Zaten yerken de bu uyumu keşfedeceksiniz ve de her zaman soğanla yapacaksınız. Gerçekten de çok güzel yakışıyor. Soğanları da ilave ettikten sonra 1 veya 1,5 yemek kaşığı kadar yine göz kararı labne peyniri ilavesi yaptım. Ve gerçekten de bu iç harcı çok lezzetli. Tuzunu da lütfen kontrol edin. Tuzu da eğer yoksa tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz ama sürülebilmesi kolay olması için içine mutlaka labne kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sevdiğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz ama çökelek çok güzel yakışıyor. Çok ağır olmayan peynirleri kullanabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika boyunca dinlenmiş olan hamurları şimdi hemen açmaya başlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bol un kullandım öncesinde. Bu nedenle hızlı bir şekilde açmamı sağlayacaktır. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde hemen açmaya başlıyorum. Açıp ilk defa hamur açacak olan izleyicilerim için burayı detaylı bir şekilde göstermek istedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi önce bol un kullandım. Un sayesinde yufkayı açmak daha da kolay oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla açıyorum. Bu arada hamurları bekletirken mutlaka üstünü kapatmış olmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Hamur nemlendikçe açması da daha kolay olacaktır. Ve ayrıca zaten sert bir hamur yoğurduk. Benim vermiş olduğum stabil her yıl her zaman yine kanalımda da paylaşmış olduğum hamur miktarıdır, oranlarıdır. O yüzden vermiş olduğum ölçü sizleri asla yanıltmayacaktır.
Açmış olduğum bezeyi hemen evde bulunan en küçük bardakta görmüş olduğunuz gibi şeklini verdim. Ve bu geriye kalan hamurları da topluyorum. Hava almaması için hemen bir poşete koyacağım. Aksi halde mutlaka hava alacaktır ve kuruyacaktır. O yüzden yine bir buzdolabı poşetin içerisine koymanızı veya bir kasenin içerisine koymanızı önemli tavsiye ediyorum. Dediğim gibi aksi halde kuruyacaktır. Ve hemen bir kaşık yardımıyla bu işlemleri tabii ki de ellerinizle de yapabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla hemen bol miktarda lorları da hamurların üstüne yerleştiriyorum. Dikkatinizi çekmiştir. Bol miktarda lor peyniri kullanıyorum. Çünkü gerçekten de yiyince böyle ağzınıza gelecek ve çok lezzetli olacak. Şu an kapatma işlemi de yapıyorum. Göstereceğim. Burada önemli olan hepsinin tam kapanmış olması gerekiyor. Bu gerçekten de çok önemlidir. Günlük hayatta yaptığım zaman nakışlı yapıyorum ben ama nakışta çok hızlı yapıyorum. İlerleyen zamanlarda isterseniz daha detaylı bir şekilde bu nakışı nasıl verdiğimi de gösterebilirim ama ilk defa yapan izleyicilerim için gerçekten de zor olabilir. Bakın bu şekilde hamurları büzüştürerek topluyorum ve nakışını da veriyorum ama düz bir şekilde de kapatabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu arada kapatmış olduğunuz mantıların altını mutlaka bol bir şekilde unlayın veya bir bezin üstünde de koyabilirsiniz. Ben bu işlemleri çok hızlı yaptığım için bir tabağın içerisine hepsini koyacağım ama dediğim gibi bu işlemleri çok hızlı yaptığım için ben tabağın içerisine koyacağım. Lütfen siz unlu bir zemin üstüne koyun. Böylelikle birbirine hamurda yapışmaz ama ben yine nasıl yaptığımı da sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben bütün işlemleri çok hızlı yaptığım için, kendime güvendiğim için böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Ama bir zeminin üstüne, unlu bir zeminin üstüne dizerseniz çok çok daha garantili bir iş yapmış olacaksınız. Ve hemen şunu da göstermek istedim. Her iki bezeden kalan hamurları birleştirdim ve yine açıyorum. Ama ben bunu boş bir şekilde pişireceğim. Bu yöntemi de sizlere göstereyim. Boş da çok lezzetli oluyor. Ben oğlum için bunu ayrıca yapmak istedim. Belki sizler için de fikir olur. Açmış olduğum yufkayı hemen bol miktarda unladım ki katlarken de yapışmasın diye. Ve şimdi keseceğim. Eğer isterseniz bir miktarını da bu şekilde pişirebilirsiniz. Ya da kalan hamurları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve şimdi hazırlamış olduğum mantıları haşlamaya başlıyorum. Suyu mutlaka fokur fokur kaynamış olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Çok az miktarda ayçiçek yağı ilavesi yapmam ama çok az. Yani bir çay kaşığı kadar ve ardından tuz ilavesi yaptım. Şimdi hazırlamış olduğum mantıları da kaynar suyun içerisine atmaya başlıyorum. Ocağın altını çok açtım. Çok yüksek ateşte şu anda. Bu işlem çok çok önemlidir. Ocağın altının çok açık olması önemlidir. Bakın görmüş olduğunuz gibi birazcık mantıları suladıktan sonra kolaylıkla tencerenin içerisine aldım. Ve şimdi hiç karıştırmıyorum. Yüksek ateşte hiç karıştırmıyorum. Zaten biraz sonra yavaş yavaş bu mantılar, pişen mantılar yüzeye çıkmaya başlayacaktır. Eğer ben karıştırırsam mutlaka dağılacaktır. Lütfen kontrollü olalım. 10 veya 12 dakikanın içerisinde haşlanacaktır.
Mantar görmüş olduğunuz gibi haşlandı ve dağılmadı. Dediğim gibi çok narin karıştırmak önemlidir. Artık süzmeye başlıyorum. Mantıları süzdükten sonra genişçe bir tepsiye aldım ve yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağını da üstüne dökerek yine narin bir şekilde karıştırıyorum. Artık servis için hazırdır. Dediğim gibi ev halkı çok sevinecek, çok ilgi görecek olan bir yemek tarifi. Evde bulunan malzemelerle yapacaksınız. Tadı çok lezzetli. Tadına baktığınız zaman zaten beni anlayacaksınız. Ve de her zaman bu tarifi yapacaksınız. Çok iddialıyım. Vermiş olduğum ölçülerde tam gelecektir. Bu arada ben diğer tarafta da tereyağını hazırlıyorum. Tereyağını erittikten sonra üstüne birazcık salça ilavesi yaptım ve kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Bol soslu tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten de bu sos çok güzel yakışıyor. İçinde sadece tereyağı var, salça var, toz kırmızı biber ve az miktarda da karabiber var. Bu malzemelerin hepsi evinizde var. Hemen denemenizi tavsiye ediyorum. Tatmanızı tavsiye ediyorum. Tattıktan sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.